Hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar, bol kazançlar. Umarım her şey yolundadır diyelim. Piyasamızın yine kızardığını görüyoruz tekrardan sanki. Şöyle eee ilk 3 parite anlamında bakacağız. Linke zaten bir genel bakıyoruz ama hadi böyle yine bir bakalım. Bu haftalık seçtiğimiz paritelerden ne yapmış? Evet, aslında kırılım olacak gibi. Buradan beklentim benim yukarı devam etmesi olur. Bunu kapatalım. ICP ile devam edelim. Pardon. ICP'de ne durumda bakalım piyasa. Beklentimizi karşılayacak mı? Burada da e, yani evet, burada da yukarı yönlü devam etmesini bekleriz. Mantıklı olan o. Benim için en azından şu bölgelere kadar. Yani aslında baktığınızda 2x'lik bir potansiyeli var. Bunu da kapatalım. Tao ile devam edelim. Ee, buradaki senaryomuzda da şu 15 dakikalıktır bir günlüğe bir alalım. Evet. Yani şu bölgeye kadar devam 212. Ben oraya kadar beklerim açıkçası. Şimdi bu 3 pariteye baktık. Hemen bir genel benim zararı da görelim. Nihayetinde e, uzun zamandır kar elde edemiyorum zaten. Beklemeye devam. Dün akşam güzel bir yükseliş olmuş aslında ama ben yakalayamadım açıkçası. Yani stopta taşıyamadım. Tekrardan sağlam bir geriye gitmişiz. Yakalasaydım belki stop koyup işlemi sonlandırmak daha mantıklı olabilirdi ama olmadı. Burada da long tarafta zaten asıl zararımız burada. Zararı da anlatırken ne güzel anlatıyoruz böyle yağlı balda. Burada da zararımız duruyor. Yani dediğim gibi buradaki beklentim hep 60'a gelmesiydi ama yani piyasa onu da vermiyor gibiydi. Bakalım, uykusuz gecelerimize devam. Bizim durum bu. Umarım herkesin durumlar yerindedir diyelim. Ve ben şöyle bir geçelim duruma, vaziyete bakalım. Ay bölgesinde olduğumuzu gösteren bir chart. Rainbow. Yani alım bölgeleri. Ee, burada FOMO tarafına tekrar hani bakalım ama zaten FOMO'luk bir mevzumuz da yok. Yani uzun periyotta burada işler kırmızıya gittiğinde uyarımızı yaparız. Bugün shortçular longçular dağılmıştır. Evet, doğal olarak. Ben kendi adıma hani en azından böyle üzüğüt tesellisi. Evet, sağlam paritelerlik oluyor. Biz olmuyoruz ama tabii bu bir şey değil yani. Biz çok gereksiz yere işlemde kaldık. O üzücü biraz. Burada hareketli bir piyasa olduğunu görebiliyoruz en azından, fena değil gibi. Bakalım şimdi bu düşüş test olarak mı yoksa gerçekten daha sağlam bir düşüş mü? Son 2-3 günümüz de kaldı burada. Yani benim için önemli olan, dedim ya, bu ay nerede bitecek? Önemli olan bu. Çünkü biz henüz ayın dibini gördük mü görmedik mi bilmiyoruz. 65 bölgesi civarı güzel çalışıyor gibi duruyor ama yine oraya geldik zaten aşağı yukarı. Yani orası kırılırsa, ki senaryomuz zaten 60 sonra 48 var, yani bu kaçarı yok. Burada şu bölgedeki satış baskısını zaten görüyoruz. Alıcılarsa burada azalmaya başlıyor. Bu da bir tehlike olabilir. Gelelim burada duruma bakalım. Bir 100. pariteyi almasak da NFT gelmiş. Ya bakalım duruma. Evet, dün ne dedik, burası 15-16'lara gelir ama yarın da tabii kırmızının içine düşeceğiz tekrar. Buradaki senaryo benim şuranın kırılıp yukarı şeklinde geçerliydi ama yine buradan red yemiş olmak. Yani buradaki en kötü senaryomuz 2.17'nin altına sarkmak. 2.17'nin altına sarkarsak bence 1.6'ya kadar yolu var. O sırada alt paritelerde elimizdekiler ne olur onu bilemem tabii ki. Dün burada 15-16'lara geleceğimizi konuşmuştuk turuncuya doğru ama şimdi bugün geri gidecektir muhtemelen. Burayı çok kayla almıyoruz. Tamamen free takılıyor. Dominans tarafında bakalım durum nasıl? 58, Ethereum 10, Adır tarafı 32. Aslında normal şartlarda şimdi Adır dominansın çıktığı, Bitcoin dominansın düştüğü seviyede alt paritelerin çok
iyi gitmesi lazım ama olmuyor yani. Enteresan şekilde piyasayı okumadaki şeklimiz de değişmeye başladı. Normalimiz hani böyle işte şu olursa bu, bu olursa şu ama onlar bitti yani. Öyle bir dünya da yok. İşte destek, şurası direnç, burası. 4 günlük seviyelerin bir günde üstüne çıktı pariteler. Tek günde de geriye geldi galiba. Şimdi takip edemedim ama bakacağız. Zor bir piyasa yani ayı piyasasındaki seviyeden de zor. Yani şu an bu geçmişte yaşanan hiçbir zamanki süreci yaşamıyoruz açıkçası. Yani öyle bir gerçek var. Bitcoin, Ethereum, Ripple, BNB olarak devam ediyor. Burada Ripple kaptırmamış sıralamayı. Şurada şeye bakıyorduk aslında onu da bakalım bir. Son 90 günlük şu muydu market cycle? Dıt dırı dıt. Burada değil. Değiştirmişler yine galiba şeyi. Burada şey veriyordu bize 90 günlük indeksi veriyordu ama evet onlar değişti mi? Değiştirmişler herhalde. Gün sezon indeksi Bitcoin dominans market overview'de olabilir mi diye bakıyorum. Değişmiş evet. Bir hata da var galiba. API ekleme yeri. Neyse. Buradan alacağımızı aldık. Şimdi gelelim piyasaya böyle bir bakalım nedir durumlarımız, zararlarımız ve kâra geçecek miyiz? Böyle ekleyelim bakalım bizim genel zararımızı da burada görelim. Ee, Artık evet burada duruyor hepsi. Yani bu ne? Tüpraş. Evet Tüpraş'ta düşüşü konuştuk. Mantıklıydı. Düşüşün bitmesini bekleyeceğiz. Burada şimdi süreç nerede biter kısmını takip edeceğiz bakalım. Bir kez yani şu bölgeler 200'ler güzel duruyor ama oralarda dahil olmak mantıklı mı? Oradaki oluşum nasıl olacak ona bakarız. Ama gidişat öyle yani şu bölgeden de dönüş olma ihtimali var ama ben o riske girmem açıkçası. 200'den e, daha doğru geliyor bana. Burada 3, 1, 2, 3. Şu 4 olacak, şu da 4 olacak. Tamam. Evet yani bir düşüşün bitmesini görelim bakalım. Burada beklemek lazım bence. Sabır lazım birazcık. Ereğli tarafında bence yine burada işleme girmek riskli. Bekleyeceğiz. Yani zaten düşüşü bekleyeceğiz ki işleme dahil olacağız. Burada tabii şu bölge bakın güçlü 30 bölgesi. Onu beklemek lazım. Yani oranın altına bir sarksın dahil olunur. Şu an erken gibi yani 30 bölgesi de çok güzel bir destek olarak çalışacak bölge. Yani Türk Hava Yolları'nda e, ufaktan bir dönüş sinyali var gibi olsa da ben bu sürecin tamamlandığını düşünmüyorum. Kendi adıma daha aşağıdaki seviye benim için daha doğru. O da yine 290'lar altında. Yani burası erken bir dahil olma olabilir. Bakalım. Aynısı benim için İş Bankası'na da geçerli. Yani bir düşüşünü yapsın henüz bitmiş bir durumu yok bence. Buradaki süreç tamamlandıktan sonra bakarız ama henüz beklemek lazım. Buradaki sürecin aşağıdaki bakın şu 14'lere doğru bir bekleyelim ondan sonra. Evet BCH açısından zaten işleme dahil olmanın gereksiz olduğu bölge demiştik. Çünkü buradaki yapı doğru değil. Yani şu bölge evet 440'lar çok daha güzel ama henüz bitmiş bir düşüş gibi durmuyor bence. O yüzden zaten dün de uyarmıştım. Ee, Bir iki gün sonra mutlu yani buralardan dahil olunabilir ama bence beklemekte fayda var. Link. Evet bakın bu haftaki beklentimizi yani yukarı için beklenti yaptığımız paritelerden aslında 3 parite seçmiştik. Bunlardan biz konuştuğumuzda buralardaydı. Şimdi yukarıda ama güzel bir bölgede yani destek olarak şu morlu bölgeye kadar inmesi saçma olur. Bence güzel bir bölge. Tekrardan yani buralar normal şartta destek olarak çalışması lazım. Aylık, haftalık bütün bölgeler var. Beklentim evet yukarıdaki 11 küsura doğru devam etmesi yani.
TRX için zaten burada da çizmiştik. Yukarı yapsa bile düşüşünü tamamlamadı şeklinde çizmiştik. Yine aynı fikirdeyim. Burada yukarı yapabilir ama ben bu yukarı yapma yani long işleme ya da işte hani şu an alım yeri mi o değil bence. Yani. Düşmesi lazım. Yani şuradaki süreç burada yani ben şu bölgede bence çok daha iyi 27 bölge. Sen çok spot mal alıyorsak çok bir şey değil zaten. Evet $1 bir fark var ama doğrusu onun düşmesi şeklinde. Solda aynı şekilde yukarı hareketine başlamış ve bitirememiş şekilde şu an. Devam etmesini bekleyeceğim tabii ki. Doğru bir hamle olarak bence görünüyor. Hala yukarı yapması lazım. Yani şu çok güzel desteğe de döndü. Ben yukarı devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Run mıydı? Urun run. Bunda da aynı şekilde bir olumsuz durum yok benim için baktığımda. Burada bakıyorum ve olumsuz bir durum yani şuradan reddemek sıkıntılı biraz ama yani alım bölgesi olarak güzel duruyor. Hala güzel duruyor bence. O FED yine geri mi yaptın? FED bizi zarara mı soktu? Evet burada iyi bir kârdaydık. Şimdi zarara düşmüş. Tekrar haftalığı mı aldık burada? Galiba haftalığı aldık. Ee, öyle bir yapayım. Ha, yok. Gitmiş. Pardon. Bakalım FED'deki durum olumsuz mu değil mi? Görelim kendi adımıza. Yani sonuçta zaten işlemin çıkacağı yer belli. Buradaki süreç yani çok olumsuz gibi durmuyor bence yine. Şurasını alsa bile yine yukarı yönlü devam edeceğini düşünüyorum. Dönüşler bir fırsat olarak değerlendirilebilir işleme dahil olmayanlar açısından gibi duruyor şu an bir olumsuz durum yok. Ben tabii tamamen yapısal olarak bakıyorum şu anda. Burada da aksi bir durum yok ada açısından baktığımızda 10 Ekim'in üstü ve yukarı yapacaktır. Yani aslında piyasa kötü değil gördüğüm kadarıyla. Şu an tabii kıpkırmızı olması birazcık eee konuştuğumuzda tezat gibi durabilir ama bence olumsuz bir durum yok gibi duruyor en azından benim açımdan. Yukarı yönlü burada da Neo 3'lere doğru çıkacaktır. BNB de güzel duruyor. Gayet yani hani buralarda işleme dahil olmalık duruyor derler. Hani benim için öyle açıkçası. Ben olsam buralarda dahil olmayı düşünürüm tabii ki. Burada desteği aldığı bölgeler dirençten çok daha fazla ve hatta mesela BNB açısından 645 üstünde bir bölge yok. Direkt 730'lara atıyor. UCZ'de uyarımızı yapıyoruz ve devamlı düşüyor. Kendi adıma en azından bunu söylediğim için iyiyim. Yani düşüşü çok belli olan bir pariteydi. Düşüşünün bittiğini de söylemek zor. Hala da zor. Şu 27'ler aylık bölgeler iyi duruyor. Oralardan dönüş olur mu yine bakmak lazım. CZ açısından normal şartlarda buradaki şu bölge işte yine bir test olarak çalışıp yukarı devam edecek mi diye düşündüren bir bölge. Bence etmesi mantıklı. DOK pardon bu DOK için konuşuyoruz. CZ'yi zaten biraz önce konuştuk. Yani şu bölgede yani kayıp olabileceğimiz yer ve yine ben şu 3 hafta önceki aldığım bölgenin altı olmadığı sürece yukarı yönlü devam yani benim açımdan en büyük kriter orası. Eee, mazota bakalım indirim olur mu? Hafta sonu depoyu fullleyeceğiz. En azından onu takip edelim. Buradaki sürecin aşağı yönlü gideceğini artık söyleyebiliriz. En azından görünüş o. Eee, yani şuralarda oyalanıp aşağı yapması mantıklı duruyor. Ethereum da bu hafta yani geçen hafta aslında beklediğimiz yükseliş paritelerindendi. Fena da yukarı yapmadı ama devamı gelmedi. Hacimsizlik yine.
Peki sürecin yine ben yukarıda en azından şu 2,5'lara 2,250'lere doğru yol alması mantıklı duruyor. 4 günlük bölgenin üstüne bir günde attı ve burayı kazanmış bu parite. Buna olumlu bakmak lazım. Her ne kadar kırmızı görsek de. Ripple için bakalım durumda değişiklik var mı? Aslında burada bakın direnç olan bölgeleri aşağı çekmeye başladık. Güzel bir şey. Destekleri de yavaş yavaş yukarı atıyoruz. Tam da nereden döndüğünü görüyoruz şu an. Direkt direnç bölgesi ve tekrar destek alıp devam etmesini beklerim açıkçası. En azından şu 2 ve 3 haftalık bölge 1.635'e kadar. SC açısından işler nasıl bakalım burada. Böyle yaptığımızda SC'de de bir olumsuzluk var mı? Yani burada da çok aman aman bir olumsuzluk yok. Yukarı yönlü devam etmesini beklerim şahsen. Yine de şu 3 haftalık bölge 10-30 benim için önemli bir kriter. Burada da ilk hedef 12 küsür şeklinde devam. Burada güzel bir kâra geçmiş aslında. Belki Copytrade'den vedalaşanlar da olmuştur. Çünkü manuel olarak yapmak isteyen yapabilir. Ben beklemeyi tercih ediyorum zaten normalde ama buralarda yakalasaydım muhtemelen 72 civarına top koyup işlemi sonlandırmış olabilirdim. Yine de burası gerçekten güzel duruyor hala. Yani bir kayıp olarak olacağını düşünmüyorum yani buradaki sürecin ama kısmı benim için sabit. 60'ta emrim var, bir de 50'de emrim var. Buradaki süreci öyle yönetirim. Onu yine tekrarlamış olayım. Zaten bu ay bitti artık sıfırla geçeceğiz. Çok kötü bir ay benim için normal şartlarda. Hiç çok uzun zamandır yaşadığım bir senaryo değil açıkçası ama buna da alışacağız diyelim. Yani çok ciddi kar elde edebilecekken hiç boşa kaybettiğim bir ay çöp bir ay oldu benim açımdan. Öyle bakıyorum. Buradaki sürecin yine 75'te biteceğini düşünüyorum. Yani olumsuz bir senaryom yok açıkçası. Şu bölgeleri kazanıp tekrardan red yedi. Şimdi bunlar yavaş yavaş yarın da aşağı gelecek. Ya yani bu seviyeler bence olumlu. Gümüş tarafında konuştuğumuz yükseliş bitmiş mi yoksa devam mı? Ona bakacağız. Haftalığı da bu arada güzel değildi galiba hatırladığım. Ona pazartesi bakarız ama buradaki yani henüz tam bir dönüşü düşünmek için erken gibi. Az bekletecek. Aynı şey altın için de geçerli. Henüz bir böyle düşüş konuşmak için erken ama riskli yani zaten riskli bölgeler. Buradaki süreçte şu bölgenin desteklerini görüyoruz ama aşağı doğru ben beklettim o yönde yani. Oo, ne yapmış beni? Yani 45 hedefimiz sabit. Normal parite olsa hep düşüş bekleriz. Bakın hep aynı hareket. Belli bir süre gidiyor. Burada bir çakış. Belli bir süre gidiyor. Gel aşağı. Belli bir süre gidiyor. Gel aşağı. Belli süre gel aşağı sonra yukarı. Yani burada tutabileceğimiz bir senaryo yok. 45 yukarıda zaten. USDT dominansa geldiğimizde yani aslında buradaki süreç yani düşüşte olmuyor aslında maalesef öyle bir durumdayız ama beklentimiz tabii ki USDT dominansın yani düşmesini beklemek. Hani burada yükselmesi mi düşmesi mi tabii ki buradaki sürecin yani şuralara gelmesi piyasadan biraz para çıkışı da olacak dolayısıyla o yüzden sıkıntılı olabilir. Aslında onu mu yaşayacağız acaba hani bir top dalgası daha mı gelecek kısmı indiriyor maalesef ki. Böyle baktığımızda sanki düşüşe de daha yatkın gibi. Dörtleri de burada alalım mı? Hadi sonra ben alırım yarın hafta sonları bunları hazırlarım. Yani şuradaki düşüş ve dolardan çıkış
Ama alt paritelerde üzüntü verir tabii ki. Normal şartlarda burada total 3 ve 2 açısından gerçekten sıkıntılı bir süreç yok. Şimdi çok kırmızı görüyoruz tabii ki ve moralimiz de bozuluyor. Ama baktığımda yani şuradaki yapı gerçekten yukarı için çok uygun. Aynısı burada da geçerli. Total 2 için de çok farklı bir durumda değiliz. Gayet yukarı için oluşmuş bir yataylık. Baktığımızda burada artık destekleri aşağılara almaya başladık. Dirençleri çekiyoruz önünden. Güzel bir şey. Burada adı dominans düşüyor. Düşecek gibi duruyor. Burada normalde istediğimiz Bitcoin dominans düşüp adı dominans yükselsin. Tam tersi adı dominans düşüp Bitcoin dominans da yükseliyorsa birazcık burada altcoin'lerin daha da zayıflayacağını söyleyebiliriz. Şimdi Bitcoin dominansa bakalım. Evet, aynısı da oluyor zaten. Maalesef durumda onu gösteriyor birazcık. Hani buradaki yapının düşmesi daha mantıklı. Öyle olursa da tabii yani Bitcoin'in hakimiyetinde olan bir piyasaya geçeceğiz tekrar. Bu direkt fiyatla alakalı mevzu değil yani. Sonuçta hakimiyetle alakalı. Yani insanlar parasını Bitcoin'de tutuyor ya da işte piyasadakiler. Mevzu onu gösteriyor. Yani sonuçta bizim elimizdeki pariteler şu anın 5 katı da olabilir fiyat olarak ama para Bitcoin'de olabilir yani. Öyle düşünmek lazım. Gelelim Ethereum Bitcoin tarafına derken burada tabii tekrar bir red yemiş normal. Günde yedik zaten yeterince reddimizi. E, Şimdi böyle yaparsak bunu da 4 yapalım. E, Burada da bir dörtlüyü alalım bakın. Yani normal şartlarda burada da aslında olumsuz bir senaryo yok yani. Kırılımını yapmış bir gitmesini beklemek lazım normalde. Tabii bu süreçler bakın burada güzel bir destek bölgesi var. Şimdi burada aylık haftalıkları çok bilmediğimiz için ama ben yükselişin devam etmesini bekledim. Burada da maalesef Bitcoin dominansını artık bu düşüşün belki bitti gibi duruyor ama henüz net bir şey yok elimizde. Bir günlük seviyeye göre konuşmak gereksiz. Yine de yani şu bölge bakın 58.32 aşağı kırılmazsa bu da yukarı yavaş yavaş yapacak gibi. Beklentim 57 küsurlardaydı ama oraya kadar da gelmedi. Yani piyasada biraz yükselir diyordum. Maalesef düşüş devam ediyor. Şimdilik böyle. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar. Yarın da cuma. Normalde cumaları bir piyasa kötü olur ama bu son zamanlarda da iyi oluyor. Bakalım takip edeceğiz. Bu süreci böyle kazançsız şekilde devam ediyoruz. En azından kaybetmeyelim diye beklemeceyiz. Herkese hayırlı akşamlar. Şimdiden bol kazançlar dileyelim. Güzel bir hafta sonuna giriş yapalım. Fenerbahçe ile başarılar inşallah. Dün Galatasaray turu geçti ama yani look at the tavayla yapıp sadece skora bakalım geçelim. Bugün de Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim tekrardan. Herkese bol kazançlar, hayırlı akşamlar.